Peki bu şekilde baktığımızda kaç yönetim şekli var? Kaç yönetim şekli var sorusu, e, bunu liderlikle bağlantılı olarak ben geçireyim. 1900'lerin başında Kurt Lewin diye bir psikolog var. Bu bir deney yapıyor. Bu deneyi siyah beyaz olarak YouTube'da seyredebilirsiniz. Liderlik deneyleri bunlar. Çocukları alıyor, küçük yaştaki çocuklara maske deneyi diyor. İşte Hmm. bazı çocuklara yaptığı araştırmada baskı kuruyor. O çocuklar o baskıya karşı tepki veriyorlar. Bazılarını demokratik olarak bırakıyor. Çocuklar sallıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Biraz böyle eğitiyor. Biraz daha hani orta meşrep davranıyor. Orada bir başarı görüyor. Maskenin üretiminde daha iyi görüyor. Sonra liderlik tiplerini belirliyor. İlk liderlik tiplerini belirleyen araştırmacı ve büyük bir araştırmacı Kurt Lewin, psikolog kendisi. O diyor ki işte demokratik liderlik, otokratik liderlik gibi liderlik kavramlarını ortaya çıkarıyor. Sonra Douglas McGregor var, bizim bu durumsallık döneminden, pardon, o neoklasik dönemden. O da X ve Y teorileri diyor. X teorilerinde olan insanlar diyor, yöneticiler diyor, insanları diyor, onlar için işte Taylor döneminin yöneticileri. Ya bu insanlara biraz işte ödül verelim, ceza verelim. Bunlar çalışmayı sevmezler. Başlarında duralım. Almanya'da mesela Meisterler dönemi 70-60'lı yıllar, benim babam da Gastarbeiter'di, yani misafir çalışandı Almanya'ya giden kuşaktan. Orada öyleydi. Meister var. Yani Meister başında duruyor. Tuvalete falan gidip gelemiyorsun. Yani saatin belli. 3 saniye kalırsan falan maaşından kesiliyor. Öyle durumlar var. O dönemin insanları anlatırlar. Onlar için Meister böyle büyük bir ilah gibi bir şeydir yani. Meister başında duruyor. Öyle bir dönemler var. Sonra orada farklı bir liderlik var. Siz teknoloji firmalarına bakıyorsunuz. İşte Nevzat Aydın, o da bir lider değil mi? Nevzat Aydın'a git, muhabbet et, arkadaş gibi, kanka gibi muhabbet et, konuş. O da bir lider. Ama gidip de siz ben Ağaoğlu inşaatta çalışsam, bir şantiye şefi olsam, gidip Ali Ağaoğlu'na gidip de Nevzat Aydın'la yaptığı muhabbeti yapamam herhalde. Yani yanına yaklaşamam. Farklı liderlik çeşitleri var. Ama tabii ki günümüz nasıl? Dijital dünyaya gidiyor. Artık dijital liderlik diye bir şey de çıktı. Böyle bir şey de çıktı. Her şeyin önüne dijital koyuyoruz ya. Dijital liderlik çıktı. Bu sektörüne göre, işine göre değişiyor. Mesela benim Türkiye'de, hani bana sorsanız en iyi lider işletme hayatında kim deseniz, bunun önemli kıstaslarından birisi sürdürülebilirlik. Kaç yıldır sen CEO'sun? Değil mi? 2 yıl CEO'luk yapmış adam, gitmiş en iyi liderdi. Yok kardeşim, sürdürülebilirlik. Türkiye'de bir Denizbank gerçeği var. Hakan Ateş gerçeği var. 25 senedir bankanın genel müdürü. 4 ortak değişti. Bakın 4. Rus'u geldi, Dubai'lisi geldi, gelen gitti. Tek adam genel müdür. Çalışanlarına soruyorum. Herkes çok seviyor. O zaman benim için en iyi işletme liderlerinden birisi Hakan Ateş'tir diyorum. 25 senedir aynı koltukta ve kimse kaldırmıyor. Kendi de kalkmıyor. Kalkmasın zaten. Çünkü sevilen bir insan. İşte bu da bir liderlik çeşidi değil mi? Yani demokratik bir lider, katılımcı liderlik. Önemli bunlar. Liderlik çok önemli Türkiye'de. Liderler farklı insanlar. Yani biz yöneticiler gibi değiller. Onların farklı özellikleri olması gerekiyor. Onlar liderler yetiştiriyor. Hakan Ateş yetiştirmiştir liderini. Şimdi Hakan Ateş yarın emekli olsa onun yerine gelecek kişiyi yetiştirmiştir kendisi. Steve Jobs, reformist lider, müthiş bir lider. Yani bakın, Tim Cook gibi bir adamı yetiştirdi. Tim Cook'u Packard Bell'in baş mühendisiyken aldı. Şirket batarken aldı. Tim Cook'u yetiştirdi. Steve Jobs öldüğünden beri firma geriye mi gitti? Daha da ileriye gitti. Niye? Çok iyi bir lider. Kendisi de iyi bir liderdi. Şirketine de bir lider buldu. Yani o hani karizma olayı falan yok o liderlerde. Karizma olsun, şöyle olsun. Hani Elon Musk bence çok kötü. Çok iyi teknik becerisi olabilir. Bakın, çok iyi fizik, elektrikle ilgili şeyleri olabilir. Ama bence çok kötü bir lider. Şirketini çünkü düşünmeden açıklamalar yapıyor. Saçma hareketleri var. Bunlar ceza görüyor. Yönetimden ayrılmasının da en büyük sebebi oydu. İnşallah akıllanır. Ama Amerika için Tesla stratejik önemi olan bir firma olduğu için
Onlar için Elon gider, başka birisi gelir. Hiç önemli değil. Çünkü artık o sektörü, o firmayı Amerika Boeing'le eş anlamda tutuyor. Boeing nasıl batmazsa Tesla da batmaz. Ta ki nereye kadar? Tesla'nın çok rakipleri çıkar Amerika'da. Çok elektrikli araba. Yarın öbür gün Apple da çıkarır. İşte ne bileyim Amazon da çıkarır. Bütün firmalar 7-8 tane elektrikli otomobil yapan çıkarsa o zaman Tesla stratejik olmaktan çıkar, batabilir. Sizin sektörünüze bahsedeceğim. Evet. Mesela en büyük firmalardan bir tanesiydi. Thomas Cook'tu değil mi batan? Güle güle. Değil mi? Thomas Cook. İngiltere'ye Maalesef. geldi, parlamentoya geldi. Thomas Cook'u kurtaralım mı? Kurtarmadılar. Niye? Stratejik önemli değildi çünkü. Stratejik önemi yok. Herhangi bir turizm firması dediler, batabilir. Ama stratejik önemli firma. Airbus'u batırabilirler mi? Batıramazlar. Almanya gidip Lufthansa'yı batırabilir mi? Batıramazlar. Hayır. Destek olur tabii.